Şöyle FaceTime gibi oluyor. Alo. Alo. Ortak ne haber? Brom ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim kanka, sağ ol, sen nasılsın? Vallahi iyiyim. Cahit bak ne diyeceğim ya. Bugün vaktin var mı? Bir saat video çeksek, sana sormam gereken bir iki soru var. Senin bildiğini düşündüğüm. Olur kanka. O zaman 2 gibi ben arayayım mı seni? Tamam ara, evdeyim ben zaten. Tamam. Buralarda bir yerde otururuz. Tamam Brom. Hadi öpüyorum o zaman, sağ ol. Tamam, görüşürüz kanka. Hadi eyvallah. Açık konuşayım. Bu Cahit'le 3. telefon konuşmamız oldu. İlkinde natural konuştuk, normal. Kameranın kaydet tuşuna basmamışım. Sonra bir daha aradım. Dedim Cahit böyle böyle ya, bir video introsu yapacağım. İlk kez aramışım gibi yapar mısın dedim. O da olur birader dedi. Aradım şimdi, tekrar konuşuyormuşuz yaptık ama ilkinde daha çok naturaldi. Daha güzel konuşmuştuk. Kaydetmek için Cahit bana gülücük mesajlar atıyor, baksanıza. Neyse, şimdi gidelim Cahit'in yanına. Cahit'e sen kimsin, kendini bize tanıt demeyeceğim. Onun için ben yolda size biraz Cahit'ten bahsedeyim. Çünkü insana sen kimsin, kendini tanıt demek çok hoş olmuyor. İnşallah sesim iyi çıkıyordur. Şöyle düzelteyim. Kendini başkasından dinleyeceksin ya da başkasından mı dinleyeceksin, öyle mi denir, ne derim bilmiyorum da. Yani kendini anlatan insanları sevmiyorum ben. Daha doğrusu kendini insanın anlatması hoş olmuyor. Onun için ben anlatayım size Cahit'i. Ben Cahit'i arkadaşlar çok eskiden beri tanıyorum. 17 yıldır falan tanıyorum. Tabii tam 17 yıldır tanıyorum. 17-18 yıldır. Onların bir grupları vardı, Origin diye. Orada bas çalıyordu Cahit. Hatta muhabbetimiz hiç yoktu yani. Cahit'le Konya'da merhabalaşmadık bile. Ama sonrasında burada bir şekilde, nasıl olduğunu ben de hatırlamıyorum, bir şekilde samimi olduk. Sonra o Found'da işe girdi, Lost'un yanında. Aynı yerde çalışmaya başladık. O sıra iyice samimi olduk yani. Tam perçinleşti yani. Şöyle oldu dostum. Şöyle oldu. Biraz yavaş anlat. Tamam, biraz yavaş anlatayım. Cahit'le tanışma faslımız bu oldu. Sonrasında Cahit dedi ki, ya ben nasıl anlatıyorum öyle anlatayım ya. Normalde de şimdi arkada biri oturuyorsa böyle konuşurum. Ayağın fitret ya, ben notayla okuyamam. Cahit aslında besteci bir arkadaşım. Çok güzel besteleri var. Hatta bir tane dizide bir tane şarkısını söylemişti. Hepsi kin kusarlar, arkandan konuşurlar. Karşına çıkınca hepsi nasılsız olur. Bir anda tek yöne koştular, yüzüme bakmaktan korkmuştular. Gelişini yaşıyorum, aramayı hiçbir mantık. Ben sizi duyamıyorum, hadi beni bir salın artık. Bugün de uzaksın, yarınlar uyansın. Bense başka bir yerde, kimlerin düşünde. Ama şans bir türlü gülmedi herife. Şarkılarını ben gerçekten çok seviyorum. Mesela Tuğba ile tanıştığımızda Tuğba tanıyormuş mesela Cahit'in şarkılarını, biliyormuş. Yani aslında bu yaşta olan, bizim yaşımızda olan çoğu insan Cahit'in bir şarkısını mutlaka dinlemiştir diye düşünüyorum. Cahit'in linklerini de koyacağım. Mutlaka Spotify'dan takip edin, YouTube'dan takip edin. Güzel şarkılar var Cahit'in. Cahit hep beste yaptığı için bu konuyla ilgili bana çok soru geliyor. Ben de uzmanından, yani bilindik bir ağızdan, hem arkadaşım kendisi, ne yapmamız gerektiği. Beste yaptık. Nereye kaydettireceğiz? Mesama mı kaydettireceğiz? Yoksa bir tane program var abi, oraya mı kaydettireceğiz? Postayla mı göndereceğiz? Mesela bir arkadaş, Furkan öyle yapıyormuş kendine. Furkan'ın bir arkadaşı öyle yapıyormuş. Kendine posta yolu gönderiyormuş. Başkasının eline geçerse bak diyecek, bu tarihte bendeydi bu diyecek. Yani postası var yani diyecek yani. Ama o bence yeterli bir şey sunar mı? Yeterli bir kanıt mı bilmiyorum. Bunu Cahit'e sorarız. Cahit budur yani. Besteci, müzisyen bir arkadaşımız. Çok sevdiğim. Hakikaten alçak gönüllü. Kalkık değil yani. Egolu değil. Ben öyle sanıyordum ilk başlarda ama öyle değilmiş. Önyargı olmamak lazım insanlara karşı. Bu arada ilk kez videoda göz takıyorum. Hiç sevmem videoda göz takmayı. Zaten aramızda bir cam var. Bir cam daha koyunca iyice full ulaşıyorsunuz gibi hissediyorum. Onun için kusuruma bakmayın ama ileride çıkartacağım. Şimdi böyle kaldığı için çıkartmak istemedim. Bu videonun geri kalan kısmında hiç takmayacağım. Cahit, ben sana anlattım yolda gelirken kim olduğunu. Senin ekstra kim olduğunu anlatmana gerek yok. Sen kendinden bahsetmek ister misin? Yoksa ben anlattım seni. Yok okey. Zaten ilk videolarda da var mı? Zaten tanıyorlar seni. Aynen abi, kesinlikle. Şimdi ilk sorumuz, mesela beste yaptın. İlk başta ne yapıyorsun abi? Beste yaptın, bitirdin, şarkıyı da çaldın. MESAM ve MSG var abi. Sen ne yapıyorsun Türkiye'de. abi? İlk Yani yazdığın şarkıyı evde. ben genelde telif konusunda çok titiz davranamayabiliyorum. Ama şarkıyı şirkete verdim diyelim. Ya vermeden önce de yapabilirsin bunu. MSG veya MESAM üyeliği ediniyorsun. Var senin o zaman. Benim MSG üyeliğim var. MSG ne? Musiki Eserler Birliği. Yani senin şarkılarının haklarını koruyan. Aslında YouTube'da da çalındığında hani mesela bir başkası benim şarkımı ekledi diyelim. MSG oradan o videoyu telif de atabiliyor. Atıyorum mesela diziye şarkı yapmıştım ya ben. MSG'ye bildirim yaptığım için dizide, televizyonda oynadığı sahnelere dair YouTube, Spotify dinlenmelerinden bana belli bir zaman aralıklarında telif yatıyor. Yani MSG sana o şarkının haklarının telifini ayrı bir şekilde koruyor. Yani radyoda mı çaldı, televizyonda mı çıktı, YouTube'da ne kadar dinlendi, hem koruyor hem de sana oradan bir kendi havuzundan dinlenmene göre bir bütçe MSG. veriyor. MSG, evet. Nasıl üye oldun oraya? Ben şarkı çıkarttıktan sonra üye oldum. Açıkçası orada tam böyle %100 emin değilim. Şarkı çıkartmadan MSG üyesi olabiliyor musun noktasında.
Ama sitesine giriyorsun, bir formu var. O formu dolduruyorsun, onlara postalıyorsun. Aylık para veriyor musun onlara? Sanırım yıllık bir ücret var. Ben vermiyorum. Ben çünkü hani şarkıların dinlenmelerinden onlar kendileri bir kesinti sağlıyor. Ama bir yıllık ücreti var diye biliyorum. Peki atla deve mi? Yüksek bir şey mi? Değil. Herkes ödeyebilir. Çok cüzi, herkesin ödeyebileceği bir Bu çok miktar. merak edilen bir soru. Çünkü evde şarkı yazdım, çalınırsa. Bence herkes hakkını alsın şarkının. Tabii. Peki müziği ne yapıyorsun? Notaya mı döküyorsun? Yo, müziği notaya dökmene gerek yok. Orada şarkının sözlerinin ilk cümlesiydi sanırım. Onu atıyorsun, belki yeterli oluyor. Peki mesela bir arkadaşım dün şey dedi. Onun da bir arkadaşı kendine postalıyormuş şarkıyı. Yazıp. Kendine postalıyormuş. Hani postaladığın zaman üstünde tarih yazıyor ya. Evet. Bu bir belge olur mu sence? Bence olur. Yasal olarak korur mu seni yani? Bence korur. Sonuçta bunlar biraz daha işin hukuk kısmına hakim olmak lazım ya bunlar Ya senin için. başına gelmediği için en azından Benim başıma çalınmamalı gelmedi, hiç olayı. gelmedi. Ama sen MESAM tarafında yok musun? Ben MSG üyesiyim. Zaten hani bu iki birlik var. O iki birlik de birbiriyle zaten kontak halinde. MESAM'da daha çok böyle halk müziği, özgün müzik alanındaki isimler daha çok MESAM'da. Anladım. Gözlemlediğim kadarıyla. Anladım. MSG'de daha alternatif popçular, Rockçılar. Bu kısmı kanka MSG ya da MESAM bunlardan birine üye olarak geçiyoruz. Sonra Spotify'a atacaksın. Spotify'a atacağım. Sen Orada nasıl yol izliyorsun? Orada bir karar, şöyle bir karar almak lazım. Ya ben bu işi bağımsız olarak mı sürdürmek istiyorum yoksa bir şirketle mi çalışmak istiyorum? Az önce de dedim ya, yani şirketler çok var. Artık bayağı da arttı. En büyükleri DMC'ler, Avrupa Müzikler, Sony'ler. Onun dışında bir sürü dağıtım şirketi daha var. Şirketler genelde senin profiline göre, yani Instagram takipçin, şarkının potansiyeli, Spotify'da aylık dinleyici sayın eğer daha önce şarkı paylaşmışsan. Genelde çünkü no name'lere eğer çok büyük potansiyel vaat etmiyorsan bütçe verme girişiminde olmuyorlar. Ama Instagram takipçin çok mesela diyelim. Ona göre sana şarkı başı bir bütçe belirliyor. Şirketin burada bize avantajı ne oluyor ki? Şirketin avantajı, sen onlara şarkını atıyorsun, sana kapak fotoğrafını gerekirse onlar tasarlıyor. Reklamını yapacaklarsa yapıyorlar. En büyük avantajı şu abi. Eğer şirket sana bir bütçe çıkıyorsa orada da iyi düşünmek lazım işte. Yani sonuçta benim şöyle isim vermeyerek söyleyeyim. Bir arkadaşımın şarkısı 180-200 milyon dinlenme aldı. Yani düşün elde edilebilecek geliri. Ama çocuk şarkıyı bundan 5 yıl önce şirkete %100 haklarıyla beraber 2000 liraya verdi. Ama işte bilemiyorum, belki şirketin burada Katkısı olmuştur belki diyorsun. Şuralarda katkıları olabiliyor şirketlerin. Seni Spotify listelerinde belki kendi PR Kitlesi var. takımlarıyla seni Destekliyor. Spotify listelerine sokarken daha avantajlı bir duruma getiriyor olabilir. O kısmı aslında bilen de yok yani. Hani Spotify listelerine nasıl girerim kısmını çok da bilen yok. Veya yani bir şirketin içinde olmanın şöyle bir avantajı da olabilir. Mesela atıyorum bir şirketin içerisindesin. O şirketin içinde atıyorum Sena Şener de var veya Mert Demir de var, birileri var. Sen de o şirkette kendi şarkıların biraz büyüyor diyelim, yol aldın. Şirketler genelde seni o takımın içinde meşleştirebiliyor, düetler yapıyorsun. Hani orada Avantajı bu. aslında Evet güzel PR. yani bir topluluğun içinde gücüne güç katıyor olabiliyorsun. Şirketlerin öyle avantajları olabiliyor ama onun dışında şarkının hakları konusunda şirketler de onlar da kendi ekonomisini düşünmek durumunda haliyle. Ama genelde şarkının dijital haklarını alıyorlar yani. Konuya şöyle girdin. Buna dikkat etmeniz lazım dedin ya. Evet. Yani sözleşme aşamasında dikkatli olmak lazım Sözleşme değil mi? aşamasında orada Arkadaşın yaşadığını yaşamamak adına. tabii canım, yani o çünkü şarkının %100 haklarını vermiş. Olaya bak. Genelde de öyle teklif ediyorlar. Ama sana da bir bütçe çıkıyor duruma göre yani. O da işte o çıktığı bütçelerde gerçekten senin şarkının potansiyeline, senin takipçi sayına, senin YouTube kanalın varsa ne kadar abonen olduğuna, Spotify'ında şarkın varsa aylık dinleyici sayına. Hatta yani ben bir şirketin kataloğunu görmüştüm. İşte Spotify aylık dinleyici sayın 0 ile 1000 arasıysa şu kadar bütçe. İşte 1000 ile 5000 arasıysa şu kadar bütçe. Ne kadardı bütçeler hatırlıyor musun? Pandemi dönemine aitti. O yüzden tam hatırlamıyorum. Bayağı var. yani. Zaten hiçbir önemi de yok. O Ama dönemdeki ya da baktığında. işte o karar mekanizmasını veren her kimse senin şarkında potansiyel gördüyse belki iyi bir bütçede çıkabiliyor. Öyle bir durumda avantajlı olabilir yani bir no name için. Bir no name'in hemen şarkısını yapar yapmaz ondan gelir beklemesi, dijital gelir beklemesi tabii ki sonuna kadar haklıdır. Hayal kırıklığına uğramamak adına beklentiyi güzel şeyler de olabilir ama beklentiyi düşük suyu tutmak... getireyim kanka. Tamam. Devam edelim.
Arada mıyız? Yok yok devam edelim ya. Devam Sorun yok. ediyoruz. Bence işin birinci kısmını hallettik. Nasıl haklarını savunacaksın? MESAM ya da MSG. İkincisi şirketle çalışmanın avantajları, dezavantajları. Yine böyle sektörün içinde tanıştığım birkaç kişinin şöyle tavsiyesi oldu. Eğer paraya ihtiyacın var ve şarkılarına çok güvenmiyorsan bence şirketle çalışma alternatifini düşünebilirsin. Ama şarkına çok güveniyorsun diyelim. Mesela ya ben bu şarkının dinleneceğine inanıyorum diyorsan, bana sorarsan eğer, kendin bağımsız dal. Ama işte bağımsız, o zaman ikinci başlığa geleceğiz. Aynen. Bağımsız Şirketle diye anlaşmazsan, anlayacaksam, kendin şirketle yürüyeceksen anlaşmadım, ben bağımsız ne yapman nasıl lazım? başladım? Bu bağımsız müzik, bu rapçilerle ilk onlarla başladı. Ezel falan sanırım bağımsız girdi. Yani o dinlenmeler de çok yüksek ve Ama onun kitlesi vardı zaten değil mi ya? Yok muydu? Underground bir kitlesi vardı. Vardı. Yani her zaman vardı. Rapçiler. Onu da orada çıkarak, burada çıkarak değil mi? Sağlamış bir çekirdek kitlesi vardı yani. Bağımsız çıkma konusunda da abi belli başlı platformlar var. Burada da DistroKid, nasıl okunuyor bilmiyorum ama Amuse, TuneCore, yani bir sürü var yine. Hepsinin de farklı farklı politikası var. Mesela Amuse diye mi okunuyor? Tam ondan emin değilim ama Amuse diye yazılıyor. Mesela orada ücretsiz bir şekilde şarkıda paylaşabiliyorsun. Giriyorsun, üye oluyorsun. Onların kendi panelleri var. Panelde şarkının işte bilgilerini dolduruyorsun. WAV halini yüklüyorsun. Kapağını yüklüyorsun. Oradan şarkını direkt Spotify, Apple Müzik, Amazon Müzik, Deezer falan, yani aynı anda bütün platformlarda senin şarkını orada tarih de seçme imkanın oluyor. Orada doldurabiliyorsun. Ben şimdi aslında bu bahsettiğimiz alternatiflerin hepsini deneyimledim. Yani şirketle de çalıştım. Şirket üzerinden de yükledim şarkımı. En son Beni Bir Salın diye bir şarkı yapmıştım. Onu mesela DistroKid'den kendim bağımsız olarak paylaştım. Gelişini yaşıyorum, aramayız bir mantık. Ben sizi duyamıyorum, hadi beni bir salın artık. Direkt Spotify atma diye bir şey yok mu? Direkt Spotify'a kendisine girip atma gibi bir durum. Burada ara dağıtım firmaları mı diyoruz artık, isimlerine ne diyoruz bilmiyorum ama bunlara üye olmak durumundasın. Onların da kendi arasında avantajları, dezavantajlarını biraz araştırarak değerlendirmek Bunlar lazım. yüzde mi alıyorlar çok Cahit? Onlar da genelde bunlar da senin gelirlerinin ortalama %20'sini alıyorlar. Peki Spotify'dan yatan para onlara mı yetiyor? Sen onlardan mı çekiyorsun? Onlar üzerinden çekiyorsun. anladım abi. Aynen. Yani onlar %20'sini, arkadaşıma da sordum geçenlerde. Ortalama hepsi %20'sini, gelirin %20'sini alıyor. Anladım. Hangisinden yükleyeyim kısmında da bir araştırmak lazım. Çünkü hepsinin yıllık abonelik ücretleri var. Ben sanırım DistroKid'e yıllık $22 gibi bir ücret ödüyorum. Mesela zarardayım şu an. Çünkü son şarkım dinlenmedi. Bu şey gibi, muhasebeciye verdiğin bir para gibi değil mi? Evet. Sen kazansan da kazanmasan da o parayı veriyorsun ona. Artı $22 üstüne bir de yüzde alıyor değil mi? Şarkılarından. Eğer dinlenirse Okey abi, yüzde alıyor. Ama mesela ben $22 veriyorum ya DistroKid'e. Sınırsız sayıda şarkı paylaşabilme hakkım var. Onun dışında bir avantajı yok. Ben yeni şarkı çıkartacak arkadaşlara şey önerisinde bulunabilirim. Spotify'da listeler çok önemli oldu. New Music Friday listesi var veya Keşfet listesi var. Bir sürü liste var işte. Oralarda bayağı dinlenme sayılarını etkiliyor o listeleri. Yani Spotify'ın algoritmasına giriyor olmak önemli. Anladım. Bu da YouTube gibi aynı işliyor. Spotify'da senden şey istiyor abi, yani sürekli şarkı paylaş istiyor. Yani sürdürülebilir bir proje olması lazım bunun. Öyle ben bir tane yaptım, bir yıl bekledim, yattım gibi bir sistem işlemiyor. Ya şarkının çok inanılmaz olması lazım, ya şarkının bir dizide, filmde falan oynayacak, çok dikkat çekecek de öyle bir yerlere gelecek. Öbür türlü sistem senden sürekli bir şey üretmeni talep ediyor. Bu şekilde de mesela bir şarkı dinledin. Sallıyorum bir şey Evet. dinledin. Sonra gelen şarkı senin şarkın olabilir değil mi başkasına? Evet. Yani random gelen Aynen. şarkı senin o şarkın gelme olasılığı release artıyor. radar diyorlar sanırım. O seni oraya atıyor. Şarkını yükledin diyelim. Spotify şöyle bir şey diyor. Paylaşmadan 3 hafta önce eğer sisteme işte DistroKid üzerinden yükledik diyelim. Spotify artist hesabı açıyorsun. Bu da ayrı bir işin noktası. Mesela şarkını yükledin, artık DistroKid'de çıkacak. Spotify'ın artist hesabını açıyorsun. Orada bir profil oluşturuyorsun abi. Ve şarkın çıkmadan 3 hafta önce kendi şarkının tanıtımını Spotify'a yapabiliyorsun. Platforma yüklemeden önce.
o platforma yükledik artık Ama şarkımızı. yayınlamadın daha. Ben mesela çıkış tarihinde 3 hafta sonra verdim. Seçtin, okey. Seçtim. Genelde o seçerken de şeye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Türkiye'de, dünya kısmını bilmiyorum ama herhalde dünyada da öyle. Şarkılar abi Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece çıkıyor. Bütün şarkılar. O release tarihini de tam mesela bundan 3 hafta sonraki Perşembe gecesine ayarlasınlar mutlaka ki. Çünkü öyle ayarlamayan arkadaşlarım da oldu. Hiçbirinin şarkısı listeye girmedi. Allah Allah. Ona dikkat etmek lazım. Güzel bir trik oldu bu ha. Mesela sen istesen yarın da paylaşabilirsin. Biz mesela bir tane şarkı yapalım, DistroKid'e yükleyelim. Biz yarın paylaşılmasını istiyoruz diyelim. Yarın da çıkabilir. Ama genelde listelerle beraber yani artık sektör birazcık öyle işliyor. Hiçbir büyük sanatçı yok ki şarkısını Cuma günü paylaşmasın. Yani herkes o tarihte paylaşıyor. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece şeklinde çıkıyor. 3 hafta önce şarkının tanıtımını Spotify artist hesabı üzerinden zaten seni orada yönlendiriyor. Şarkının tanıtımını yapıyorsun. Yani bu şarkı neyi anlatıyor, tarzı nedir gibi böyle bir form dolduruyorsun Vay orada. be. Orada onun reklamını yapıyorsun. Şarkın çıktığında New Music Friday, ben hep çıktığında böyle bir girerim. Ha. Çıkarttığımda var mıyım? Birinde girdim. Hangi şarkıydı? Sadece Zorlamam diye bir şarkıda girdim. Zorlamam seni, biliyorum sevmek zor beni. Bu üstümde kaldırma. Global bir şey mi? New Music Friday. Yoksa sadece Türk New müzik Music mi? Friday globali de var listenin. Türkiye listesi Anladım. benim bahsettiğim. New Tamam, Music tamam. Friday Türkiye. Zorlamam diye bir şarkım ona girmişti listeye. Dinlenmelere de etki ediyor. Mesela diğerleri 10.000 dinlemede kaldıysa o listeye girdi ya. O release radarda hala ara ara böyle şarkı bir kıpırdanıyor. Yani hala böyle ara bir yokluyor ama üretmek lazım devamlı. Yani az önce dediğim şey çıkıyor. Ben bunları paylaştım ama arkasına yeni şarkılar koymadım. Peki tamam bu kadardı ama parayı alacaksın mı? Bak paran düşmüş. 10 lira. Tip at onu bence giderken. Çünkü söylemesem kalacaktı. Şimdi artık öyle bir şey ki 10 lirayı versen. 10 lira tip atınca da böyle bir şey hissediyorum ya. Hani ulan ayıp mı oldu acaba falan. Bu arada şöyle bir şey var. O şarkın tuttu, dinlendi diyelim. Mesela Spotify şarkının nereden, hangi ülkede dinlendiğine göre sana bir bütçe yatırıyor. Onu Mesela soracaktım. senin şarkın Amerika'da çok dinlendi. Farklı bir birim üzerinden yatıyor sana dinlenme başına. Ama Türkiye'de dinlenmesi farklı bir birimden yatıyor. Çünkü onu da aslında şöyle düşün. Yani ben mesela Türkiye Spotify kullanıcısıyım, dinleyicisiyim diyelim. Yani ben belli bir barem ödüyorum değil mi? Aylık ne kadar? 100 lira mı, 150 lira mı bilmiyorum Spotify'ın aylık ücretini. Kendi içinde kullanıcı sayısına göre yani sana ne kadar yatırım yapılmış şarkıcısına da ona göre bir bütçe O ülkedeki ayırıyor. kullanıcı sayısına göre artıyor demek. Yani muhtemelen orada bir oran belirliyorlardır. Peki ortalama Türkiye'de 1000 dinlenmeyi ne kazandırıyor Spotify? Bak mesela bunu hiç bilmiyorum biliyor musun? Bunu hep dinlenen arkadaşlarıma da soruyorum. 1000 dinlenme ne kadar alıyor hiçbir fikrim yok. Bir de yakında bir şey videosu çekelim. Biz Kayıt evde kayıt alma olayı. Aynen. Bir de kanalıma bir müzik yapsaydın be. Şimdi bak yapalım işte beraber. harbi olur, Buradan darbe olur. sözünü verelim. Sana kaydı yapalım. Hatta yaptıktan sonra da sana bir Spotify hesabını sıfırdan açıp bu süreci böyle beraber gözlemletirsek Süper olur. yani belki izlenmelerimiz de çok olur. Dinlenmelerimiz pardon Belki. Spotify. Ya şimdi yaz gelmedi tam da vakti bu vakitler aslında. Aynen. O süreci de paylaşırız. Tamam mis gibi anlaştık. olur. Teşekkür ederim Cahit ya. Vallahi zahmet verdin. Ne demek? Cahit Lütfen. Kılıç bir alkış alalım. Sağ ol brocum ya. Eyvallah Görüşürüz. kanka. Eyvallah kendine iyi bak. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz. Canlı yayınları kaçırmayın. Hoşçakalın.